Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlerle birlikte bu sevimli pantolonu öreceğiz. Capri pantolon. Tam boy olarak örmedim. Biraz kısa, yaza uygun bir pantolon oldu. Bol paçalı yaptım ki sıcaklarda rahat olsun bebekler için diye. Bir önceki videoda bu bluzu anlatmıştım. Buna takım olarak ördüm pantolonu. Yine aynı iple ördüm. Himalaya Deluxe bambu ile ördüm. 100 gram 250 metre uzunluğunda bir ip. %60 bambu, %40 koton karışımlı bir ip. Aynı renk örmek isterseniz renk numarası 124 31. Yapısı biraz ince. Daha önce bluzu anlatırken de anlatmıştım ama ilk kez izleyenler için tekrar söylüyorum. 100 gram 250 metre uzunluğundaki akrilik iplere göre çok ince bir ip. Organik iplerle ya da 100 gram 330 metre uzunluğundaki iplerle hemen hemen aynı kalınlıkta bir ip. 3,5 numara şişe uygun. Ben 3,5 numara şişle ördüm. 2 yumak ip almıştım. Bluzla birlikte 1,5 yumak ip gitti. Bu kadar ipim arttı. Eğer sadece pantolonu örecekseniz 1 yumak ipiniz yeterli olacaktır. Ama bluzla birlikte örecekseniz 2 yumak ip almanız gerekiyor. Yine 0,6 ay ölçüsünde oldu. Küçük bebeklerin bezi de olduğu için çok sıkmasın istedim yazın. Paçasını da bol ördüm. Aynı sayılarla başlayarak 1 yaşa da örebilirsiniz. 1-1,5 yaş. Ama paça boyunu ve bu kısmı da biraz uzatmanız gerekecek eğer öyle örerseniz. Şimdi hemen bir de santim olarak ölçü vermek istiyorum. Burası 25 santim. Şu kısım eksiltmelerden önce en geniş olan kısım 30 santim. Şimdi boyuna bakalım. Tam boy 28 santim. Burada belden A kısmına kadar olan kısım 15,5 hatta 15,5-16 santim. Burada paça genişliği de 14 santim. Evet, bebeklerinizin üzerinde çok şık duracak. Bluze takım olarak örebilirsiniz. İsterseniz de tek olarak da örebilirsiniz. Kız bebeklere uygun oldu ama buradaki bu paça kısmındaki modeli yapmayarak ya da erkek bebeklere daha uygun bir model yaparak erkek bebeklerinize de örebilirsiniz. Bu şekliyle kız bebeklere uygun bir model oldu. Ben mümkün olduğu kadar ayrıntılı anlattım ve yakın çekim yapmaya çalıştım. Ama bazı kısımlarda uzak olduğunu düşünüyorsanız telefonda izlerken tıpkı Instagram'daki gibi ekranı büyüterek izleyebilirsiniz. Eğer yavaş olduğunu düşünüyorsanız ayarlardan hızını hızlandırabilirsiniz. Ya da çok hızlı anlattığımı düşünüyorsanız da yine ayarlardan hızını yavaşlatabilirsiniz. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ve videolarımı izlemek ücretsizdir. Evet, eğer hazırsak hadi birlikte örelim. Pantolonu bir parçasını ben ördüm. 2 parçasını örüp daha sonra tek olarak, bütün olarak öreceğiz üst tarafını. Burada başlarken ip bırakmadım çünkü diğer tarafta ip bırakacağım. Ve bıraktığım iple de bu kısmının dikişini yapacağım. Bu paça ve diğer paça. Şimdi burada yine bu modeli uygulayacağım. Bluzdaki uyguladığım model. 11'in katları artı 2 ilmek olarak başlayacağız. Ve 10 sıradan oluşacak model. Daha sonrasında da düz örgüye geçeceğiz. Bittikten sonra da ipimi kestim burada. Buraya kadar nasıl ördüğümü de şimdi anlatacağım. Evet, 4 milim şişe ilmeklerimi attım. 3,5 numara ile öreceğim ama ilmeklerimi 4 numaraya attım.
Ve başlama ipim sağ taraftayken bu modelde örgünün ön yüzünde oluyorum. Model 10 sıradan oluşuyor demiştim. Modelin şu anda ilk sırasını örüyorum. Üç buçuk numaralı şişime geçiyorum ve bütün ilmeklerimi ön yüzde düz örüyorum. Burası birinci sıra. Birinci sırayı örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Son ilmeği örmeden aldım. Ve 3,5 numara şişle devam ediyorum. Şu anda modelin ikinci sırasını örüyorum. İkinci sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sırayı örüyorum. Bütün ilmeklerim ters. Ve son ilmeği örmeden aldım. Modelin üçüncü sırasına geldim. Modelin üçüncü sırasında da bütün ilmeklerim düz. Üçüncü sırada bütün ilmeklerimi düz ördüm ve son ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim ve modelin dördüncü sırasındayım. Dördüncü sırada da bütün ilmeklerim ters. Evet, modelin 4 sırasını ördüm. Şimdi 5. sıradayım. 5. sırada ilk ilmeğim kenar ilmeğim. Ve şimdi model ilmeklerine başlıyorum. 2 ilmeği birlikte sağa doğru örüyorum. 1. 2 ilmeği birlikte sağa doğru örüyorum. 2. Bir doladım. 3. Ördüm. 4. Doladım. 5. Ördüm. 6. Doladım. 7. Ördüm. 8. Doladım. 9. Ve sıradaki ilmeklerin 2 ilmeği yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte sola doğru örüyorum. 10 ve yine 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Sola doğru örüyorum. İkisini birlikte ve 11. Burası kenar ilmeğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek. Bu ilk model. Bunun gibi 6 tane model olacak. Şimdi ikinci modeli de gösteriyorum. Yine aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Modelin 6. sırasındayım. 6. sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, modelin 7. sırasındayım. Modelin 7. sırasında tıpkı 5. sırayı ördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte sağa doğru örüyorum. Yine 2 ilmeğimi birlikte sağa doğru örüyorum. Bir doladım. Bir ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Evet, bir model daha birlikte yapalım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Arka yüzdeyim. Modelin 8. sırasındayım. Ve 8. sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Modelin 9. sırasındayım. 9. sırayı da tıpkı 5. ve 7. sıra gibi öreceğim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Arka yüzdeyim. Modelin 10. sırasını örüyorum. Önce kenar ilmeğimi örüyorum ters. Ve 10. sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, model tamamlandı. 11 sıra ördüm. Şimdi artık düz örgüye geçiyorum. Tıpkı şurada 4 sıra örmüştüm. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Aynı şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğim ve diğer ilmeklerim düz. Arka yüzde de ters örerek toplam 28 sıra öreceğim. Evet, buradaki modelden sonra 28 sıra düz ördüm. Burada şöyle santim olarak ölçü vermek istiyorum. Şu en uzun olan kısmını ölçeceğim. 12 santim. 12 santim ördüm. Şimdi burada artışlarım olacak. Artışları ön yüzde yapacağım. Şu anda şişimde 68 ilmek var. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İki. Ve burada bir tane gizli artış yapıyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, sıra sonunda 2 ilmek kaldı. Burada bir tane gizli artış yapıyorum. Bir örüyorum ve son ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu anda şişimde 70 ilmek var. Ve arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Her ön yüzde artış yapmaya devam edeceğim. Tıpkı şimdiki yaptığım artış gibi buradaki 2 ilmekten sonra bir artış yapacağım. Burada 2 ilmek kalınca da bir artış yapacağım. Ön yüzde yapıyorum artışlarımı. Bir tane yapmıştım. 2 tane daha yapıp geliyorum. Evet, artışlar bitti. 3 kez bu taraftan baştan, 3 kez de sondan artış yaptım.
Ve şu anda şişimde 74 ilmek var. Şu şekilde olacak. Şöyle. Bunlar paçalar. Ve ben burada, burası ön taraf olacak. O yüzden şuraya bir tane işaret takıyorum. Ve burası pantolonun ön tarafı. Burası da arka tarafı. Şimdi örmeye başlıyorum. Önce bir burada da santim olarak ölçü verelim. Yine şu en uzun olan kısımdan ölçeceğim. 14 santim. 14 santim örmüş oldum. Şimdi artık hep düz örerek devam edeceğim. Buradan başlıyorum ve ilmeklerimi hepsini düz örüyorum. Paçaların bir tanesinde 74 ilmek vardı. Şimdi bu 74 ilmeği örüyorum. Evet, bir paçayı ördüm, 74 ilmek. Şimdi ikinci 74 ilmeği örüyorum. Bu 74 ilmeği de ördüğümde bir tur örmüş olacağım. Evet, ikinci paçayı da ördüm. Bir paçada 74 ilmek vardı. Şu anda toplamda şişimde 148 ilmek var. Şimdi bir tur örmüş oldum. Buraya bir tane işaret takıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Artık hep aynı yönde öreceğiz. Hep düz öreceğiz. Şu anda ikinci tura başladım. Evet, şu anda ikinci turu örüyorum. Buraya geldiğimde ikinci turu tamamlamış olacağım. Sonra bir tur daha yapacağım ve üçüncü turu tamamlamış olacağım. Daha sonra da burada ve yine ön tarafta da aynı kısımda eksiltmelerimiz olacak. Evet, 3 tur örerim demiştim ama ben 4. tur örüyorum şu anda. Evet, 4 tur ördüm. Şimdi bu işareti taktım ben. Böyle daha kolay oluyor. Şimdi bu sırada eksiltmelere başlıyorum. Şimdi bu ilmeği bir tane düz örüyorum. Sonra sıradaki ilmeği ve yanındaki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum. Burada bir tane eksilttim. Bir tane de döndüğümde buradan eksiltme yapacağım. Düz örerek devam ediyorum. Diğer tarafta paçanın birleştiği yerde de şöyle tam ortayı bulup buraya da bir tane işaret taktım. Şimdi buraya kadar, burada 3 ilmek kalıncaya kadar, şu işaretten önce 3 ilmek kalıncaya kadar düz örerek ilerliyorum. Evet, ön beden için işaret takmıştık. Ön bedenin olduğu yere de burada işaret takmıştım. Bu işaretten 1, 2, 3 ilmek. Bu önü ve arkayı karıştırmamak için bu ipleri takarken farklı renkte de takabilirsiniz. Şimdi 3 ilmek kaldı ve bu 2 ilmeği birlikte örerek bir tane bu taraftan eksiltiyorum. 1, 2 ilmek ördüm.
Yani bu işaretten sonra da bir ilmek ördüm ve 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Bir tane de buradan eksiltme yaptım. Yani burada ortada bir bu taraftan bir de bu taraftan eksiltmiş oldum. Şimdi yine düz örerek ilerliyorum. Tur sonuna doğru. Burası başlangıç noktamızdı biliyorsunuz. Buraya bu işaretten önce 3 ilmek kalıncaya kadar düz örerek ilerliyorum. Evet, bu işaretten önce 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane de buradan eksiltmiş oldum. Ve bir tur tamamlandı. Bu turda eksiltme yaparak tamamladım. Şimdi bir turda hiç eksiltme yapmadan tamamlayacağım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 2 sırada bir eksiltme olacak. Bir önceki sırada eksiltme yaptım. Şimdi bu sırada eksiltme yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi yine düz örerek buradaki başlangıç noktasına kadar örüyorum. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şimdi yine eksiltme sırasındayım. Bu işaretten sonra bir ilmek örüyorum ve ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte sola yatık olarak örerek kesiyorum. Bir tane eksiltmiş oldum. Evet, diğer işaretten önce 3 ilmek kalıncaya kadar düz örerek devam ediyorum. Evet, işaretten önce 3 ilmeğim kaldı. Şimdi 2 ilmeğimi birlikte sağa doğru örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İşaretimi de yine bir üste çıkartıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ve bu 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte sola yatık olarak örerek kestim. Ve bitiş noktasına 3 ilmek kalıncaya kadar düz örerek ilerliyorum. Evet, bitiş noktasından önce 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte sağa doğru örüyorum. Bir tane de buradan eksiltmiş oldum. Her sırada 4 tane eksiltme yapıyoruz. Ve yine bu sırada yine bunu bir üste alıyorum. Bu sırada eksiltme yapmıyorum ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, burası arka beden. Burası ön beden. İşaretimiz de vardı. Bu şekilde eksiltmelere devam ediyorum. Bir sırada eksiltme yapıyorum. Bir sırada eksiltmeden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, pantolonu bel lastiğine kadar ördüm. Şimdi buraya kadar neler yaptığımı anlatacağım. Bir paçada 74 ilmek vardı. Bu paçada da 74 ilmek. İki paçayı birleştirdiğimde şişimde toplam 148 ilmek vardı. Hep ön yüzde biliyorsunuz dikişsiz olarak yapıyorum artık. Bir tur ördüğümde bir sıra oluyor. 4 sıra düz örgü ördükten sonra eksiltmelere başladım. Eksiltmeleri 7 buradan, 7 buradan, yine aynı şekilde 7 buradan ve 7 buradan toplam 28 tane eksiltme yaptım. Şişimde 148 ilmek vardı. 28 eksiltme yapınca şişimde 120 ilmek kaldı. Eksiltmeleri de anlatmıştım yaparken zaten. Bir sırada eksiltme yaptım. Bir sırada eksiltme yapmadan ördüm. Yani 2 sırada bir eksiltme yapmış oldum. Eksiltmeler bittikten sonra da düz örgüyle devam ettim ve
Şöyle santim olarak da ölçü vereceğim. ...13 santim. Evet, bu bel kısmından A kısmına kadar 13 santim örmüş oldum. Şimdi artık lastik kısmına başlıyorum. Yine burası başlangıç noktası. Ve bel lastiğini de tek lastik olarak öreceğim. Yani bir düz bir ters öreceğim. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Evet, bu şekilde hep ön yüzü örerek yine devam edeceğim, bir düz bir ters olarak. Evet, bel lastiğini örüyorum. İlk sırayı örüyorum. Sırayı tamamlamak üzereyim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ördüm ve bir sıra tamamlandı. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bir düz, bir ters. Evet, bu şekilde devam ediyorum örmeye. Şu anda ikinci sıradayım. Lastik kısmının ikinci sırasındayım. Evet, pantolonun lastik kısmını örüyorum. Tek lastik örüyorum. Şuradaki ters ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Şimdi burası arka taraf. Burası da ön taraf. Zaten en başta bir tane işaret takmıştık önü karıştırmamak için. Şimdi burada 2 tane ilik açacağım. Onu da şöyle yapıyoruz. Şimdi burası başlama noktası. İpimi kaybettim. Yine tek lastik örmeye devam ediyorum. Sırada düz ilmek var. Bir düz, bir ters devam ediyorum. Bir iki ilmek ördüm. 55 ilmek öreceğim. Evet, 55 ilmek ördüm. Şimdi bir tane doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Düz. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. ...55 ilmek ördükten sonra bir tane doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Şimdi yine bir tane doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve bir ters bir düz örmeye devam ediyorum. Burası 7. sıra. 7. sırayı tamamlayacağım. 8. sırada yine şu kısmı tekrar göstereceğim. Evet, lastik kısmını örüyorum ve 8. sıradayım. Şimdi düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmek, düz ilmek, bir önceki sırada doladığım ilmek ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz ve yine doladığım ilmek ters, düz, ters.
Evet, burada 2 tane delik oluştu. Buradan bağcıklarımızı takacağız pantolonun beline. Bu şekilde lastik örerek, artık başka bir işlem yok. Hep ön yüzde örmeye devam ediyorum. Bir düz bir ters lastik örerek bu kısmı da tamamlayacağız. Evet, bel lastiği tamamlandı. Buradan şöyle tersleri saymak daha kolay oluyor. Tersleri saydığımda 23 sıra ördüm. Şimdi artık bu bel kısmını ikiye katlayacağız. Bu şekilde olacak. Onu da şöyle yapıyoruz. Şuna gerek yok. Şöyle birazcık yaklaştırdım. Evet, sırada düz ilmek var ama arka yüzde orası ters ilmek. Yani şuradaki ters ilmek. Burayı takip ediyorum ve şuradan şu ilmeği şöyle soldaki şişimin üzerine alıyorum. Ve 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Sırada ters ilmek var. Burada düz olarak görünüyor. Buradaki ilmeği alıyorum. Sırayla alıyorum ilmekleri. Şişimin üzerine aldım. Ve düz ördüm. Önceki ördüğüm ilmeği de üzerinden atlattım. Şimdi sıradaki ilmek. Şöyle bakıyorum. Bu ilmek alıyorum. Şişimin üzerine aldım. Ve 2 ilmeği birlikte ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlattım. Sıradaki ilmek aldım. Şişimin üzerine aldım. Örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Sıradaki ilmek evet, bu şekilde sırayla şişimdeki ilmekler bitinceye kadar birleştiriyorum. Evet, bel lastiğini kapatıyorum. Sol şişimde 4 ilmek kaldı. Düz ilmek, arka yüzde ters ilmekti. Bunu alıyorum. Sırada ters ilmek var. Arka yüzde düz ilmekti. Şimdi bunu alıyorum. Evet, son ilmeğimi de birleştirdim. İpimi kestim. Ve bu kısmı iğne ile birleştireceğim. Evet, şu şişimden çıkardığım ilmeğim içinden geçirdim.
Bu da ilk ilmekti. Evet, bu kısmı birleştirdim. Burada ipimi sıkılıyorum. Şimdi burada ipimi birazcık yürüteceğim ve keseceğim ipimi. Burada ilmeklerin arasından birazcık yürütüyorum. Sonra şöyle içine alıyorum. İpimi kestim. Evet. Buraya şimdi kordon bağcık yapacağım. Tıpkı bluzun askılarında yaptığım bağcık gibi kordon bağcık yapacağım. Onu da yine birlikte yapacağız. Ve sırada bu kısmın dikişi var. Evet, şimdi burayı dikeceğiz. Pantolonun ön tarafı belli olsun diye işaret takmıştık ama artık ön tarafı belli. Ön tarafta burada bağcık takmak için deliklerimiz var. O nedenle şimdi bunu çıkartıyorum ben. Evet. Burada paçaya başlarken ip bırakmıştım dikmek için. O iple dikeceğim. Birazcık daha yaklaştıralım. Şimdi buradaki ilk ilmeğin içine giriyorum. Buradan da ilk ilmeğin içine girip yukarı çıkıyorum. Evet. Şimdi düz örgü dikişi yapacağız. Yani şuradaki iki ilmeğin içine girdim. Buradan çıktım. Bu tarafta da yine ilk ilmeğin içine giriyorum. Ve buradan şöyle ilk ilmeğe girdim ve buradan çıktım. Karşılıklı olarak dikeceğiz. Bu şekilde. Evet, burada kenardaki ilmeklerimi düz olarak çıkmıştım. O yüzden böyle buradan çok kolay dikebiliyorum. Evet, bakın. Aynı şekilde dikmeye devam ediyorum.
Eğer görmekte zorlanırsanız cep telefonunda izlerken tam bu kısma gelip elinizde Instagram'daki gibi büyüterek daha yakından izleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde buraya kadar gelelim. Evet, dikmeye devam ediyorum. İpimi sıkıladım. Buraya böyle girdim. Buradaki ilmeğe girdim. Yine aynı şekilde buradan dikmeye devam ediyorum. Evet, yakın çekimde çok düzgün gözükmüyor. Ekrandan ben gördüğümde görebiliyorum. Ama normalde gayet düzgün oluyor. Evet, bir buradan alıyorum. Bir buradan alıyorum. Diğer paça gibi burayı da dikip bitiriyorum. Evet, pantolonu tamamladık. Dikişleri de bitti. Şimdi sırada bu bel için bağcık çalışmamız var. Onun için şişime yine aynı 3,5 numaralı şişle devam ediyorum. 4 ilmek atıyorum. Evet, bilmeyenler için alkord tekniğiyle yapacağım. Kordon bağcık. Hep aynı yönde örecek olduğum için sol şişime aktardım ilmeklerimi. Hep ön yüzden örüyorum. 4 ilmeğimi örüyorum şimdi. Sol şişime aktarıyorum ilmeklerimi. Ve yine düz örüyorum.
Çorap şişiyle de yapabilirsiniz bu bağcıkları. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Evet, bu şekilde istediğim uzunluğa gelinceye kadar örüyorum. Evet, bağcığı ördüm. Bir iğne yardımıyla, çengelli iğne yardımıyla buradaki açtığımız deliklerden geçirerek buradan bağladım. Çok tatlı oldu. Bir önceki videoda anlattım. Eğer siz de ördüyseniz, birlikte ördüğünüz bluze takım olarak yaptım bu pantolonu. Yazın bebeklerinizin çok rahat edebileceği bir model oldu. Bluzu da şöyle üzerine bırakalım. Şöyle. Evet, kız bebekleriniz için gerçekten çok tatlı bir takım oldu. Ekranda tam ayarlayamadım bugün. Aslında çok küçük, minik bir parça olmasına rağmen ayarlamakta zorlandım. Ama yine de model görünüyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.